Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Evet, umarım artık sesim iyi geliyordur. Mikrofonum nasıl? Sesim güzel geliyor mu arkadaşlar? Daha tam ayarlarını bilmiyorum. Şu an kurabildiğim kadar kurdum. Daha bugün geldi çünkü elime geçti. Çok gecikti. Umarım daha kaliteli bir ses sunumu yapabilirim bundan sonra sizlere. Evet sevgili dostlar, bu akşam Cuma akşamındayız. 17 Mart Cuma, 18 Mart Cumartesi günü konuşacağız ama fazla uzatmayacağım. Neden? Çünkü bir yeni ayımız var biliyorsunuz ve bu yayından sonra bu gece bir yayın yapacağım. Ve önümüzdeki haftayı, o yeni ayı, o ekinoksu, o 0 derecede başlayan yeni bir bahar sezonunu hepimiz çok önemli karşılamamız gerekiyor. Bundan bahsedeceğiz. Tabii ki Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi ve tüm aslında 0 nokta koçlar için ne kadar önemli olduğunu da anlamış olacağız konuşurken ve tabii ki burçlar üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Şimdi bugün umarım iyi geçmiştir gününüz. Herhangi bir sorunla karşılaşmamışızdır. Zor şartlar vardı ama çok büyük böyle Allah korusun böyle kötü şeyler bugün çok duymadık gibi geliyor bana ya da ben mi kaçırdım bilmiyorum. Umarım olmamıştır yine bir yağış veya işte biraz daha gündemle ilgili böyle bir şeyler diyorum. Şimdi cumartesi günü Ay Kova burcunda yine devam edecek seyrine ve ayın Kova burcundaki seyriyle beraber bu arada güzel açılar da var bugün. Biraz yine yorabilecek açılar da var. Hemen aslında en önemli açımızla başlıyorum. Bu gece hemen ayın 18'ine geçeceğiz ya. Saat 01'de Ay düğümlere kare yapacak. Kova burcundaki Ay, Boğa burcundaki ve Akrep burcundaki düğümleri karesi olacak. Biliyorsunuz kadersel bazı sert böyle actionlı haberler olabilir. Böyle biraz stres yaratabilecek durumlar olabilir. Gece saatine denk geldiği için belki biraz uykuda falan huzursuzluk verebilir. Hemen peşinden. Evet yine 01 sıralarında Venüs ve Satürn aralarında olumlu bir etkileşim var. Artık Venüs olumlu, sevdiği, güçlü olduğu yerde Boğa burcunda. Satürn nerede? Balıkta. Şimdi ilişkiler yıprandı bu hafta gerçekten. Sadece bu hafta değil, ay boyunca öyleydi. Ama artık Koç'tan çıktı Venüs. Ve Satürn'e bu desteği, bu ilişkileri tamir etmek, iyileştirmek, yapılandırmak, finansal konularda destek, aile büyüklerinden olabilir, sevdiğimiz insanlardan olabilir, beklemediğimiz yerlerden bir takım yardımlar alabiliriz. Maddi manevi yardımları işaret eder. Bu arada Venüs Boğa burcunda dediğim gibi güçlüdür. Ailevi yapıları da aileden gelebilecek destekleri de gösterir. Aynı zamanda ilişkilerde böyle dediğim ya yara bandı gibidir, tutkal gibidir, iyileştirir. Şimdi gelelim diğer açılarımıza günün. Bir tane açımız var o da güzel. 17.35'te kesinleşecek ama bir saat önce başlar Ay Şiron sekstili. Bu da biliyorsunuz Şiron'un sert açılarında biraz kaos yaratan, yaralayıcı açılardır ve zorlar. Ama bu güzel bir açı. Saat 15.35-16.35 aralarında geçerli olacak arkadaşlar. Dosttur, iyileştiricidir, şifacıdır. Birbirimizi iyileştirmek, şifalandırmak için kullanabiliriz. Şimdi gelelim bugünün en önemli hem güzel hem sert açısına. İkisi de aynı ana denk geliyor bu arada. Saat 17.26, 18.26 ve 19.26 aralığında geçerli. Ayın Jüpiter'e bir seksili var ve aynı anda da Uranüs'e bir karesi var. Sevgili dostlar bu ne demek? Genellikle Uranüs'ün biliyorsunuz artık öğrendiğiniz astroloji dinleye dinleye belirsizlikler, kaoslar, beklemediğimiz sert açılarından bahsediyorum. Durum değişiklikleri ve huzursuzluk getirebiliyor. O yüzden cumartesi akşam üzeri özellikle 6 ile 8 arasında evet Jüpiter'in iyicil yanı var orada hani bir destek var hiç yok değil çok zor çok kötü bir şey beklemiyorum ama yine de dikkat edin. Çünkü Ay Kova burcunda ve o Kova burcunda yani sabitlerdeki olan tüm elemanlara bir açısı var dokunuyor yani Aslan'a, Boğa'ya, Akrebe. Dolayısıyla yine hava şartları, yine ilişkilerle ilgili bir takım olumsuzluklar, belki biraz daha sosyal platformlar olabilir. Yani bazı stresli durumlar olabilir. Cumartesi akşam saatlerinde biraz daha temkinli olmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. Şimdi gelelim. Ben hemen güzel saatlerimizi de vereceğim size.
Ama şöyle bir pazar günden de birazcık bahsetmek istiyorum. Pazar günü saat 13.31'de Ay Kova burcunda boşluğa girecek. Saat 18-11'e kadar boşlukta. Yani öğle saatlerinden sonraki saatler, akşam saatlerine kadar neredeyse Ay boşlukta olacak ve 18-11'de de Balık burcuna geçiş yapacak. Bu saatler aralığında aslında güzel etkiler var. Özellikle saat Balık burcuna geçtikten sonra ayın Venüs'e güzel bir etkileşim var. Gün çok zinde, çok dinamik. Çünkü ay son açısını öğlen saat 13.32'de Mars'a yapacak. Mars'a bir uyumlu açı yapacak. Dolayısıyla böyle gezmek, dolaşmak için olabilir. Sosyal platformlarda bir şeyler, ekip çalışmaları, grup çalışmaları için çok çok faydalıdır. Özellikle depremzede arkadaşlara, dostlara, o bölgedeki insanlara önümüzde Ramazan arkadaşlar daha çok elimizi uzatabilir. Yeni plan, programlar yapabiliriz. Biraz hani Ramazan'da biz Müslüman ve Türk milleti olarak biraz daha yardımsever olduğumuz için oradaki insanlar biliyorsunuz hani ihtiyaç sahibi değiller. Onlar depremzedeler. Dolayısıyla hani onları da böyle sanki nasıl diyeyim hani yardım ihtiyaç sahibi deyince yanlış anlaşılıyor gibi oluyor. Çünkü biz de depremzede olabiliriz. Herkes olabilir. Dünyanın her yerindeki herkes. O yüzden onlara elimizden geldiği kadar hayata tekrar tutunmak için desteğimizi bırakmamalıyız. Bunu bir daha hatırlatmak istedim ve bugün ayrıca depremin 40. günü oldu. Allah bütün ölenlere rahmet eylesin. Ve hepsine, tüm yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tekrar şu an bizi burada izleyen tüm depremzede dostlarımıza da Allah acil tez zamanda normal hayatlarına dönmeyi nasip etsin diyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim bugünün güzel saatlerine. Bakalım bugün 4 tane saat vereceğim bu arada ben size. Çünkü bugünün sabah 7 ile 8 arası benim için çok önemli. Eğer ki hafta sonu hani çok önemli bir işiniz falan olmayabilir ama bence değerlendirin, çok önemli bir görüşme için. Bu iş, statü, aile falan olabilir. Sabah 7 ve 8 arası. Çok kararlı olabiliriz, çok dinamik olabiliriz. Önemli işlerimiz için bence bu saat çok yerinde ve zamanında olur bazı şeyler için. Peki şanslı saatlerimiz hangisi derseniz saat 11 ile 12 arası. Evet, bu saatler arasında özellikle ilişkiler için çok yerinde bir saat. Sevgi paylaşımı için. Venüs Boğa'da artık güzellik, estetik ile ilgili konular için kullanabilirsiniz. Ama şunu söylemem lazım. Venüs Boğa'da iştahla ilgili sorunu olan arkadaşlar burada biraz gerçekten kontrol zordur. Venüs Boğa'ya geçtiği anda biraz daha fazla iştah açılır. Tatlıya düşkünlük artar. Bilginize lütfen. Evet, diğer saatimiz 18 ve tam 19 aralığında. Dolayısıyla bu saati de aslında yine belki birazcık daha bir şeyleri iyileştirmek için, kendi iç ve ruhsal düzenimizi, sağlığımızı korumak için ve sevdiğimiz insanlarla bazı güzel paylaşımlar yapmak için güzel, en azından bir mesaj atabilirsiniz. Bence çok iyi olur. Evet, diğer saatimiz 1 ve 2 arasında ve bu saat aslına bakarsanız gece 3 ve 4 sıralarına kadar süren çok güzel bir muhabbetli bir açı var. Fakat biraz önce dedim ya, pazar gününe geçişte böyle stresli açılar da var. Biraz kontrollü olmakta, farkında olmakta aslında çok yarar var, çok fayda var. Kıymetli dostlarım. Genel itibariyle şeyden de bahsedeyim şimdi. Ay Kova burcunda nedir? Sosyal platformlar, sevdiğimiz insanlar, arkadaşlarımız, toplu ekip çalışmaları, sosyal platformlarda olan işte bazı sosyal medyalar diyelim, çok fazla yazılı sözlü mesela bildirimler, haber ve Neptün'le hala Güneş, işte Merkür bu arada Balık burcunda, işte burada kaoslara açık bir gün olduğunu tekrar hatırlatayım. Çünkü akşam yani 18 sıralarında biraz önce de demiş olduğum gibi bir Uranüsyen açı var. Serttir bu. Dolayısıyla bu biraz kısıtlama, engel, işte bazı şeylerde böyle beklenmedik çıkışlar, açıklamalar getirebilir. Bilginiz olsun. Kendi sağduyumuzu da kontrol etmekte fayda var. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin diyorum. Sevgili dostlar, bakıyorum kaç dakikamız olmuş? 9 dakikamız olmuş. Benim dakikam aslında 10 ama ben hep onu geçiyorum.
Sevgili dostlarım, evet sormak istediğiniz sorularınız varsa yazın. Yaklaşık bir 2 saat sonra kadar yayında olacağım. Yeni haftayı, Koç burcundaki yeni ayı, ekinoksu, en önemlisi aslında burçları konuşacağız. Çok önemli çünkü. Hepimiz için çok önemli. 0 derece Koç başlangıç demek. Bakalım hayatlarımıza neye başlıyoruz? Biliyorsunuz Mars'ımız burç değiştiriyor. Yengeçe geçiyor. Plüto en önemlisi. Burç değiştiriyor, kovaya geçiyor ve aynı esnada 0 derecede bir yeni ay aslında hepimize yeni bir kan mı acaba katacak diyorum. Umarım her şey çok güzel olur ve sıfırdan başlarız ve sıfırdan başlayacak da gücümüz olsun inşallah hepimizin diyorum. Görüşmek üzere. Yayını beğenmeyi, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.